Değerli konuklar, sevgili dostlarım. Bu akşam benim için çok özel. Yaklaşık bir yıl önce Türkiye'de ilk kez Mia Femtek uygulamasını gerçekleştirdiğimde bunun kısa sürede büyük bir dönüşüm yaratacağını biliyordum. Ama böylesine güçlü, böylesine etkileyici bir yayılmayı bu kadar erken görmek benim için gurur verici. Bugün burada 100. Mia ve prezerve prosedürünü kutlamak için bir aradayız. Bu sayı sadece bir rakam değil, her biri kendi hikayesi olan 100 kadının bedenine, özgüvenine ve hayatına dokunabilmiş olmak demek. Mia Femtek ve prezervenin ortak özelliği kadının bedenine saygı duyması, meme dokusunu daha çok koruyan, doğal estetiği ön plana alan, iyileşme süresini minimuma indiren modern bir yaklaşım sunuyoruz. Benim için bu iki teknik sadece birer prosedür değil, günümüz estetik cerrahisinin doğallık döneminin en güçlü temsilcileri. Bir yıl önce ilk vakayı yaptığım zaman şunu söylemiştim. Mia Femtek Türkiye'de yeni bir sayfa açacak. Bugün bir yıldan kısa sürede bu tekniklerle 120'nin üzerinde kadın hayatına dokunmuş olmak bu sözün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu süreçte bana güvenen tüm hastalarıma, bu yolculuğun mimarları arasında olan ekip arkadaşlarıma, destekleri için Doktor Emre İlhan'a, bu etkinlik için çok uğraşan klinik müdürümüz Kaan Saka, hastalarıma her zaman en iyi hizmeti sunan Acıbadem Hastanesi'nde bu sistemi Türkiye'de mümkün kılan MİM Grup'a ve sonsuz desteğini her zaman hissettiğim biricik eşime Ebru'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda Türkiye'de bu teknolojiyi uygulayan ilk cerrah olmanın, çok sayıda sunum, ders ve canlı cerrahi ile bu teknikleri tanıtmış olmanın gururunu yaşıyorum. Mia Femtek ve prezerve ile kadınlara yeni bir beden değil, kendi bedenlerinin daha modern, daha doğal, daha özgüvenli bir yorumunu sunuyoruz. Ve bugün burada bu vizyonun 100 hikayeye dönüşmesini birlikte kutluyoruz. Hepinize bu özel akşam benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Şimdi Mia'nın ne olduğunu, prezervenin ne olduğunu ve bu teknolojilerin arkasındaki fikri anlatacağım. 19 bin kadına tüm dünyada geniş kapsamlı bir araştırma yapılıyor. Ve bu kadınların sadece %6'sının meme büyütme operasyonu geçirdiği görülüyor. Ancak %69'unun pedli sütyen, push-up sütyen gibi destekleyici bir yöntem kullandığı görülüyor. Bu %69 kadın, %77 ise geleneksel meme büyütmenin kendileri için bir seçenek olmadığını dile getiriyorlar. Avrupa'da da Türkiye'deki benzer bariyerler mevcut. Birinci sırada toplumsal dış baskı geliyor. Bunun dışında doğal olmayan sonuçlardan çekinme, prosedürle ya da genel anesteziyle ilgili riskler, iyileşme döneminin uzunluğunu, az olsa bile ağrı bunların başında geliyor. Bu nedenle Mia meme harmonizasyonu geliştiriliyor. Şimdi kısaca özetlersek Mia'yı doku koruyucu minimal invaziv hasta deneyimi, prezerveyi ise doku koruyucu meme cerrahisi olarak tanımlayabiliriz. Mia nedir? Mia Femtek ilk enjekte edilebilir biyouyumlu implantlar ile minimal invaziv meme harmonizasyon deneyimidir. Gerçek doğal his görünüm ve 1-2 kap büyüme için tasarlanmıştır. Prezerve ise temelde aynı teknik ama meme altı kesisiyle yaptığımız daha büyük boyutlar için olan versiyonu. Mia Femtek'i primer meme harmonizasyonunda, işsiz dikleştirmede ve simetrizasyonda kullanıyoruz. Prezerve ise primer meme büyütmede, dikleştirmelerde kullanabiliyoruz. Simetrizasyonda ve hibrit meme büyütmede yani yağ enjeksiyonuyla kombine büyütmelerde kullanabiliyoruz. Mia 1-2 kap büyüme sağlayabiliyor. Genel anestezi gerektirmez. Lokal anestezi ve sedasyon altında yapıyoruz. Memede herhangi bir iz bırakmaz. Hızlı bir prosedürdür ve hızlı bir iyileşme sunar. Genellikle Mia hastaları daha önce meme büyütme olmayı istemeyen hastalar. Prezerve hastası ise 4 kapa kadar büyütme sağlayabilir. Genel anesteziyle veya yine lokal anestezi ve sedasyonla yapılabilir. Meme altında kesi bırakır. Genellikle daha kompleks vakalar için ve genellikle daha önce meme büyütme olan hastalar tercih ediyor. Mia'da Ergonomix 2 Diamond implantlarını kullanıyoruz. Bu işlem için özel olarak tasarlanmış bir implant. Ayakta damla şeklini alan, yatarken yuvarlak olan, doğal görünümlü ve hissiyat olarak da gerçek meme dokusuna yakın yumuşaklıkta implantlar. Mia'yı da özetlersek, designed for more comfort, faster recovery time and truly natural look and feel. Mia is the ultimate solution for women who have seen their breast change due to aging, fluctuation in weight, breastfeeding, or who did not see their breast developed in harmony to their body. Discover a breast harmonization experience with a breakthrough minimally invasive technology designed to be performed without the need for general anesthesia. Thanks to its convenient and gentle approach, you can be back to your everyday life on the same day. Implants used during the Mia experience are the first ever injectable biocompatible implants with a new generation diamond-shaped design, offering greater projection with the same volume. Crafted from super silicones,
Those implants are flexible, stretchable, and ergonomically designed to move and feel like your natural breasts, giving you natural-looking results in any position, standing, laying down, or moving, with just 3 simple steps. A small incision of approximately 2 centimeters is done and hidden in the fold of an armpit, leaving no scars on your breasts. Once the breast pocket is prepared, our patented balloon tool is inserted to gradually inflate the pocket and gently confirms the space for the implant. Native supporting tissue is preserved and breast sensitivity unaffected, helping with a quicker recovery and higher comfort. With the use of our patented injector tool, the implants are easily inserted into the pocket through the same minimal incision. Placed between the muscle and preserved breast tissue, the results look and feel like part of you. The implant's improved biocompatibility provides better foreign body response, therefore reduce pro-fibrotic complications. Now you can enjoy natural results in harmony to your body and resume your life on the same day. Mia Femtech, setting a new standard in safety, convenience, and true natural results. Şimdi Mia için minimal invazif sistem kullanıyoruz. Aynı şekilde prezerve içinde Ergonomix 2 Diamond implantlar, bir tünel açtığımız aletimiz, şişirde bir balon, çizim aletimiz ve enjektörümüz, implantı yerleştirdiğimiz. Prezerve dediğim gibi aynı teknik aslında ama Ergonomix 2 round implantları kullanıyoruz. Bir de enjektör yerine funnel dediğimiz bir poşeti kullanıyoruz diyebilirim. Bu aşamalardan oluşuyor işlem. Öncelikle çizimimizi yapıyoruz. Daha sonrasında sedasyon veriyoruz. Daha sonrasında lokal anestezimizi yaptıktan sonra kesi yapıyoruz. Daha sonra bir tünel açtıktan sonra balonumuzu yerleştiriyoruz ve enjektörle implantı yerleştiriyoruz. Bir dolgu uygulaması değil, implant uygulaması. Daha sonra da kesiyi kapatıyoruz. Prezervede işlem basamakları aynı. Sadece kesim meme altında oluyor. Yine aynı şekilde balon diseksiyon sonrası implantımızı yerleştiriyoruz. Şimdi daha önce ameliyat olan hastalarıma yayın aşamasında diyordum. Bunun bilimsel verisi de yayınlandı. 3 yıllık çalışmalar. Aralık 2020 ile Nisan 2021 tarihleri arasında MIA ameliyat yapılan 100 hasta üzerindeki çalışma. Bu sonuçlara göre kapsül kontraktörü, rüptür, hematom, enfeksiyon, seroma, inferior yer değiştirme yani aşağı doğru kayması protezin meme ucunda ve memede his kaybı %0 olarak bildirilmiş. Benim doku koruyucu cerrahi yolculuğum ise bu nano yüzeyli düşük komplikasyon alan implantlarla yolculuğum 2018'de başladı. O tarihten beri de nano yüzeyli implantları kullanıyorum. MIA hakkında ilk defa 2021'de bilgi sahibi oldum. O zamandan beri de Türkiye'de başlamak için çalışıyoruz aslında ama bu süreç biraz zaman aldı yasal izinlerden dolayı. Aralık 2024 yılında ilk defa Türkiye'deki MIA Femtech vakalarını yaptım. Daha sonrasında Şubat 2025'te de ilk prezerve vakasını yaptım. O tarihten beri de ameliyat olan hastalarım biliyorlar. Ertesi gün ağrı, hareketlilik ve estetik açısından bütün hastalarımı sorguluyorum. 1 ile 10 arasında bir hiç ağrım yok. 10 yaşadığım en şiddetli ağrı dersek bu hastaların ertesi gün ağrı ortalaması 2.7. Hareketlilik ortalaması 8. Hemen hemen ertesi gün eskisi kadar hareket eder. Estetik ortalaması belki en önemlisi. Ertesi gün bile 9.6 ki 2 hafta sonrasında çok daha yüksek oran veriyor hastalar. Kısaca MIA, meme dokusunda herhangi bir kesit uygulamayan bir işlem. Gerçek doğal görünüm ve his için tasarlanmıştır. Yalnızca 15 dakikalık bir işlem süresi vardır ve hastalar 1 saat sonrasında günlük hayatına dönebiliyorlar. Bu yöntemlerle, doku koruyucu yöntemlerle meme anatomisi korunur, meme sınırlarına saygı duyulur, memenin stabilitesi korunur. Memenin daha da önemlisi memenin yumuşaklığı korunur. Sadece doğal görünüm değil, doğal hissiyat içinde yapıldı bu teknik ve ayrıca hem hastanın hem de cerrahın iç huzuru korunur. 15 yılda bu protezlerle bildirilmiş kronik inflamatuar hastalık bulunmamaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katılımınız için ayrıca teşekkür ederim. Merhaba, ben Öykü. Ben de içerik üreticisiyim. Benim neredeyse 1. yılım dolmak üzere. Çünkü ben ilk olanlardan birisiyim. Daha öncesinde 3 kez normal yöntemle olan meme ameliyatımı ben iptal etmiştim. Çünkü aklımda soru işaretleri vardı. Doğal olmaz, işte bedenimle uyumlu olmaz, iz kalır mı diye. Sonrasında ben aslında Emre İnan'ın hastasıyım. Onda burun ameliyatı oldum. Bana bu teknikten bahsettiklerinde hemen olmak istedim. Ve ilk kendimi öne atarak ben oldum. Ve iyi ki bu kararı vermişim diyorum.
Süper. Birkaç ufak sorum olacak. Aslında burada amacımız bu teknolojinin bilimlerini anlatmak. Biraz hızlı, mini hızlı turla başlayalım. Süreci tek kelimeyle anlatırsan ne diyebilirsin? Konforlu diyebilirim. Eda? Ağrısız, sızısız diyebilirim. Peki konfor açısından 1 ve 10 aralığında bir puan verecek olsanız? Kesinlikle 10 yani. Ben çünkü ertesi gün köpeğimi gezdirdim. Ve benim köpeğim 17 kilo. Yani ben 100 diyebilirim. Ben 5 gün sonra İngiltere'ye gittim yani. Hani bir anda ani bir düşüşe bile gittim. Ertesi gün zaten alışverişe gittim, kahve içmeye gittim. Hayat kaldığı yerden devam ediyorum mis gibi. Okey, harika. Sıradaki soru. En çok hangi anda ilki yapmışım dediniz? İlla ki bir anda denk gelmiştir. Bunu fark ettiniz. Tabii ameliyat öncesi bu kararı alırken de bunu düşünüyorsunuz büyük ihtimalle. Ben hala her gün aynaya baktığımda bazen güç zehirlenmesi yaşıyorum gerçekten. Diyorum bu başka bir şey yani. Her gördüğümde diyorum ki evet ya fark bu. İyi ki. İyi ki yaptım. Çok seviyorum. Peki çevrenizden aldığınız neydi ameliyat sürecinden sonra? Herkes bayıldı yani. Biz zaten o anlamda bir tepkide. Bütün kız arkadaş grubumuz o gün hastanedeydik zaten. Hocam da gördü herkesi. Herkes şoktan şoka girdi çünkü inanılmaz oldu. Yani tepkiler çok iyi. Ben kollarınızı kaldırmayın demeye yetişememiştim. 2 hafta kaldırmak yok demeye önerilerime yetişememiştim. Siz dans ediyorsunuz O orada. sırada biz böyleydik hocam. Evet, ben ertesi gün dans ederken bir video paylaştım falan. Bakın ben çok iyiyim diye. Şunu sorayım, bu cesur bir karar aslında. Çünkü bedensel belki ruhani bir değişim var. Yani Mia'dan önce en büyük çekinceniz neydi bu süreçle ilgili ve bu nasıl değişti Mia'yı duyduğunuzda? Yani ben açıkçası vücudumda böyle yabancı duran bir şey istemiyordum ve hani geri dönüşümde de mesela belki geri döndürsem kocaman bir ameliyat iziyle birlikte geri döndürülebilecekti. Hem iz olmaması hem de vücutla uyumlu olması tamamen beni Mia'yı yapmaya itti yani. Çünkü insanın bazen aklına hani şöyle soru işaretleri olabiliyor. Acaba istediğim gibi olacak mı, doğal olacak mı, olmayacak mı diye. Bence zaten Mia'nın en güzel taraflarından biri bu. Hani bu cümleyi çok kullanıyoruz belki ama gerçekten kendi bedenin gibi olması. Kimse anlayamaz yani. Ben bunu söylemediğim sürece kimse estetik olduğunu anlayamaz. Benim de aklımda önceden bu soru işareti vardı ama kalktı zaten. Şimdiki sorum Yakup Bey'e. Hocam bu tekniği Türkiye'de ilk uygulayan cerrah olarak size bir sorum olacak. Yani hastalarımızdan da tabii bu deneyimi dinliyoruz ama siz belki de hasta empatisi konusunda çok ileri düzeydesiniz. Hani yüzlerce hastanız var. Sizce bir hastanın gözünden bu deneyimin farkı ve hissiyatı nasıl? Şimdi o deneyimi ilk defa ben de yaşadığımda şaşırmıştım açıkçası. Hastanın bu kadar hızlı günlük hayata dönebiliyor ya da normale dönebiliyor olması beni de açıkçası şaşırtmış ve etkilemiş yani. Bu süreci devam etmemde en büyük etkenleri oldu zaten. Bunu diğer Mia yapmayan başka arkadaşlar da ameliyathanede gördüğünüz zaman mesela salondan hastaların bazen çıkarak elinize sağlık Yakup Bey görüşürüz diye çıkıyor ameliyathaneden. Ben bunu 2 ay sonra duyuyorum diye şaşırıyorlar hani. Bu sürecin hızlı olması ki mesela kimseye söylemeyeceğim diyen hastalar bile ameliyattan çıktığında dinlenme odasında FaceTime yapıyor oluyor arkadaşlarıyla süreci anlatıyor oluyor. Biz de bu Peki ilk ameliyata girdiğinizde kendinizi nasıl hissettiniz? İlk Mia ameliyatına. Hani doktor gözünden sizin için en farklı nokta neydi? Çünkü bu farklı bir teknik. Evet, farklı bir teknik. teknik. Yani Chicago'da hep yapıyorduk. İlk defa yani duyduğum zaman o kadar tabii doğru olduğuna ben de inanmıyordum bu anlatılan şeyleri. Ama ilk defa ameliyat izledikten sonra, hastanın birebir o tepkisini gördükten sonra bu işin geleceğinin burada olduğunu anladım zaten. Onun üzerine buraya yöneldim. Harika. Peki tekrar size dönüyorum o zaman. Operasyon öncesi en çok hangi bilgi sizi rahatlattı? ertesi gün gündelik hayata devam edebiliyor olmak mesela bence müthiş konforluydu. Bu beni çok cezbetmiş. Hem o hem de daha doğal duracağını bilmek ve iz olmaması bence bir de. Evet yani iz çünkü gerçekten insanı bence çok demoralize edebilecek bir şey ve burada asla öyle bir şey yok. Hani Belki geri dönüşümlü olduğunu evet. bilmekti. Evet. Kesinlikle. Son soruma geçiyorum. Bu deneyimden sonra kendinizle ilgili en çok neyi fark ettiniz? Çünkü bu da bir dönüşüm aslında, bir dönüşüm süreci. Yani bunsuz olmuyormuş. Ben de onu fark ettim ve insana inanılmaz derecede böyle özgüven getiren bir şey bence. Yani giydiği şey bile ekstra yakışıyor. Her şey vücuduna çok güzel oturuyor. Ben mi? Ben tahmin söylemek kısasını fark ettim. Bu kadar kısa sürünce. Hocam. Evet, ben bu kadar kısa sürünce
Diğer ameliyatlar uzun gelmeye başladı. Tamam, Haklı. kısalttığını fark ettim. Peki, katıldığınız için çok teşekkürler. Biz Ve teşekkür bu ailenin ederiz. ilk üyelerinden biri olduğunuz için de çok teşekkürler. Alkışlar devam ediyor.